from AHD Clinic. We welcome you to our YouTube channel. We invite you to watch a new video today. We transplanted 5,000 grafts to our patient. You will see his hair transplant result 10 months later after the operation. Please subscribe to our channel to keep up to date with new videos and enjoy watching. Merhabalar. Bugün Erkan arkadaşımızla bir saç ekimi yapmıştık. Üzerinden yaklaşık 10-11 ay geçti. Onunla bu saç ekimi süreci hakkında bir söyleşi yapacağız. Hoş geldin Erkan. Hoş bulduk Erkan Hocam. Nasılsın? Teşekkür ederim. Nasıl hissediyorsun? O ay geçti saç ekimi üzerinden. Teşekkür ederim. Çok iyi hissediyorum. Yaklaşık 5.000 graft saç ekimi yapılmıştı ve 3 gün sürmüştü bu operasyon. Evet. 2 gün saçtan alındı, bir günde sakaldan alınmıştı. Evet. Toplamda 5.000 graft. Bayağı bir açıklığım vardı. Saçın yoktu hocam hiç. Hiç saçın yoktu. Evet. Saç ekimine nasıl karar verdin? Öncelikle bu soruyla başlayayım. Hocam çok erken yaşta saçı dökülen bir insandım. Yani 17 yaşından beri saçım hep dökülüyordu benim. Evet. Bu dökülme 30'a kadar sürdü. Ondan sonra da bir şey kalmamıştı zaten. O yaşlarda karar vermiştim. Bunu tabii ki sizinle tanışmamızın çok büyük etkisi olmuştur saç ektirmemle alakalı. Evet, hatırlıyorum. Evet. Evet. Saç ekimine karar verdin. Heyecan var mıydı? Acaba iyi sonuç alır mıyım? Sonuç ya da kötü olur mu? Gibi bir düşüncelerin oldu mu başta? Mutlaka olabilir, gayet de normal. Benim hiç öyle bir düşüncem olmadı. Çünkü hastalarınızı ben görmüştüm. Tanıdıklarım da vardı içerisinde. Hiçbir şüphem olmadı yani kötü olur diye. Hatta beklediğimin çok üstünde oldu yani. Mükemmel oldu benim için. Şimdi ben bir hastaya saç ekimine karar verirken öncelikle onun uygun olup olmadığını değerlendiririz. Hatırlıyorum, o zaman da Erkan arkadaşımızı muayene ettiğimizde gerek donör bölge yapısı, beklentisi ve yaşı itibariyle saç ekimine uygun olacağını düşündüm. Yani daha doğrusu bir mutlu olacağını düşündüm. Yani, ve bundan dolayı da saç ekimini almaya karar vermiştik. Dediğimiz gibi de şu anda gayet mutlu. Evet. Peki operasyonda 2 gün saçtan bir gün sakaldan aldık demiştik. Herhangi bir ağrı var mıydı? Nasıldı? Ağrılıdır yani saç ekimi arkadaşlar, yani kesinlikle acısız, ağrısız dersek çok doğru söylememiş oluruz. Yani kişinin ağrı eşiği değişiktir. Herkes bu ağrıyı farklı hisseder. Az ya da çok bir ağrı olabilir. Evet, nasıldı? Benimkinde hiç ağrı hissetmedim hocam. Ben çok rahattı benim ekim süresi. Ağrı eşiğin iyiydi o zaman. Evet, iyiydi. Hatta o zaman, ama. tabii o zamanki ekim ekilirken ekiplerdeki arkadaşlar da aynı düşüncelerdi. Ben çok rahat geçti benim için. Ama tabii dediğiniz gibi farklı hastalarda farklı olabilir ama ben ikisinde çok rahattı. Peki sana 3 gün operasyon planladık. Yani bir günde olsun bitsin dediğin olmuş muydu? Hiç olmadı benim. Çünkü sonuçta yani güzel bir şey olması açısından dayanmam gerekiyordu. Ben de öyle yaptım. 3 gün sabırla bekledim. Gayet de güzel oldu. Bize soruyorlar, yani neden bir günde bitirmiyorsunuz? Neden 2 güne ya da 3 güne bölüyorsunuz? Yani ticari olarak benim de işime gelen bir durum değil. Fakat 5.000 graft az bir rakam değil. Ben genelde uygulamalarımda 2.000 graftin üstünü mutlaka günlere bölerim. Çünkü 2.000 graftin alması ve ekilmesi ortalama olarak 6-7 saat kadar sürer. Bana göre bir saç ekiminin 8 saatten fazla sürmesi doğru değil. Onun için biz de yüksek sayılı graftlerde günlere bölüyoruz. Evet, senin için de biraz zahmetli olabilir ama yani ekim yaptıran kişiler için. Ekimden sonra sanırım bir gün sonra yıkaman yapıldı. Evet. Genelde bir gün sonra yıkama yapılır. Evet hocam. Zorluk hissettin mi yıkama yapılırken? Yok, hiçbir zorluk hissetmedim hocam. Daha sonrasında ben kendi evimde yapmaya başladım zaten. Kendim. Her gün saçlarım. Her gün, evet. Yani çok basit, çok rahat, öyle bir acı verici bir durum yok. Yaklaşık 10. gün falan kabukların dökülmeye başladı. Evet. O an ne hissettin kabuklar döküldükten sonraki o saçlı halin? Kabuklar döküldükten sonra bayağı bir kısım saçlarım da dökülmedi hocam. Kaldı. Yani çok dökülme olayını anlatıyorsun. Evet. Birçok hastamız o kabuklar döküldükten sonraki ilk hal, o görüntüsünü 10 günlük yaklaşık 10 günlük görüntüsünü çok beğenir ve keşke hep böyle kalsa diye düşünür. Fakat ardından yaklaşık 15-20. günde bir şok dökülme dediğimiz bir durum olur. Sende fazla gerçekleşmemiş. Bende fazla gerçekleşmedi. Evet, az ya da çok olabilir. Ne zaman çıkmaya başladı dökülen saçlar? Dökülen saçlarım 5. aydı hocam. 5. ay. Tabii 5. aydı. Evet. 5. aydı. Tam 7. ayda zaten tam anlamıyla bitmişti. Aslında normal bir süreçtesin.
Saç ekim süreci birçok yani ekim yaptıran tüm hastaları merak ettiği bir dönemdir. Ekilen saçlar önce bir dökülür, daha sonra 4. ayda çıkmaya başlar. İlk 4 ayda çıkan saçlar genelde cansız, cılız, bebek tüyü gibi zayıftır. 6 ayda genelde %50-60 gibi bir sonuç bekleriz. Tabi bu ortalamadır. Herkeste aynı sonuç olmayabilir. 7. 8. aylarda ise artık hem hacim olarak artmaya başlar, hem de sayısal olarak artmaya başlar. Hastanın yüzü gülmeye başlar. Evet, saçlarım oluyor gibi bir düşünceye kapılır artık. Neler hissettin bir 6-7 ay sonrasında? Hocam 7 ay sonra zaten tam anlamıyla benim açımdan zaten mükemmel bir saç olmuştu. Özel hayatımı ben bu kadar etkileyeceğini hiç düşünmemiştim. Yani gerçekten pozitif etkiledi benim. Hayata bakış açımı çok değiştirdi yani. Genelde hastalarımızdan şöyle bir tepki geliyor. Yani kendime özgüvenim arttı diyor. Evet. Nasıl sen? Özgüvenim arttı tabii ki. Şöyle yani aynaya bakmadan çıkıyorduk. Saç yok ki kafada o zaman yani. Saçım olmadığı için aynaya çok bakmıyordum. Şimdi sürekli saçlarımla ilgileniyorum, bakıyorum, aynaya bakıyorum. Beni mutlu ediyor bunlar tabii ki. Saç ekiminden beklenen en önemli şeylerden biri de doğallıktır. Çevrenden nasıl bir tepki vardı? Yani biri durup da Erkan sen saç mı ektirdin diye sordu mu? Kimse sormadı bana şimdi. Yani anlaşılmıyor. Yok, hiç anlaşılmıyor. Hani söylediğim zaman çok söylediğim zaman. Tabii söylediğim zaman Ve bu o zaman seni daha da mutlu ediyor. Tabii. Tabii. Mutlu ediyordu. Ne bileyim kuaförün, çevren, akrabaların, arkadaşların. Kuaförüm zaten yakında size gelecek hocam. Öyle mi? O da saç ekimi. Evet, öyle. Peki bekleriz. Buyursun gelsin. Saç ekimi süreci yaklaşık genel anlamda 1 yıllık bir süreçtir. 1 yıl içerisinde %95 ve üzerinde bir çıkış beklenir. Aşağı yukarı sende de süreç hemen hemen tamamlandı. Hatta biraz daha erken tamamlandı diyebiliriz. Bir de saçlarına bakalım. Şöyle bir hocam. Şimdi Erkan arkadaşımızın aşağı yukarı şöyle bir alanında boşluk vardı. Göründüğü gibi şöyle ayırmakta da zorlanıyorum ha. Ne bir şey jöle mi sürdü? Jöle de değil ama biraz sert değil mi? Evet. Yani homojen bir saç ekiminden beklediğimiz tabii doğuştaki bir saç sıklığını yakalamamız mümkün değil ama homojen bir görüntü ve karşıdan bakıldığında kişiyi saçlı gösteren bir görüntü ki şöyle biraz eğilir misin bakalım net mi? Şöyle bakıyorum öyle bariz belirgin bir boşlukta göremiyoruz. Bir de donör bölgene bakalım bir de. Şöyle bakarsan daha rahat olur. Evet. Donörden yaklaşık 4000 greft aldık. Gayet homojen. Kısa kesmesine rağmen öyle belirgin bir rahatsız edici bir görüntüsü yok. Yani birçok saç ektiren kişi donör bölgelerden de muzdarip. Ama gayet iyi. Peki sevgili Erkan, teşekkür ederiz. Bize bu sohbeti zaman ayırdığın için. Biz de bunu sosyal medya, sosyal platformlarda paylaşmayı istiyoruz. İzin veriyorsunuz. Tabii, seve hocam. Peki. Bundan sonraki hayatında da sağlıklı ve saçlı günler diliyoruz. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Teşekkür ederiz.